Dikkat, konumuz odaklanma. Dikkat her insanda olan ve her insanda dağılabilen bir yaratılış özelliği. Dikkat hakkında bilmen gereken o sürekli vardır ve onu belli bir alana toplamak beceri gerektirir. Beceri ise gelişir, geliştirilir. Cep telefonu operatörlerinin baz istasyonunu düşün. Düşündüğün bu baz istasyonu öyle olsun ki her yerde ne olursa olsun iletişim için gerekli sinyalleri sürekli aralıksız yayıyor. Herhangi bir elektrik kesintisi veya benzeri olaydan da etkilenmiyor. Bir de şarjı hiç bitmeyen cep telefonu hayal et. Baz istasyonu ve telefon arasındaki sürekli bir bağlantı var. Telefonun ekrandaki kademeli çizgiler istasyondan gelen sinyali alış gücünü gösteriyor değil mi? Telefonundaki sinyal işareti farklı mekanlarda, farklı kademelerde oluyor. Yani bir iki tıka inse de hiç kesilmiyor, hep sinyal var. Bazen sinyalin az alındığı yerlerde görüşme yaptığında ses kalitesi azalıyor. Konuştuğunu birkaç kez tekrar etmen gerekiyor. Bazense ses tertemiz, berrak bir şekilde ulaşıyor karşıya. İşte dikkat de böyle bir şey. Dikkat hep var, sürekli, ancak bazen ders çalışırken, kitap okurken, test çözerken, optik forma kodlama yaparken sinyaller azalıyor. Okuduğun şeyleri tekrar okuma, çözdüğün sorunun cevabından emin olamayıp tekrar çözme isteğin dikkatinin bir süre için zayıflamasından dolayı ortaya çıkıyor. Peki sinyal neden azalır? Ya da dikkat neden azalır? Dikkat gücünü azaltan faktörler, etkenler 3 başlıkta toplanabilir. Senin içinden gelen uyarıcılar, çevreden gelen uyarıcılar, bir de bedenin durumu. Şimdi bu 3 tane başlığı hızlıca ele alacağım. Dikkati dağıtan içeriden gelen uyarıcılar neler? Bak, çalışırken veya sınav esnasında aklından geçen düşüncelerin ne olduğu önemli. Eğer düşündüklerin o anda yaptığın iş ile aynı yönde değilse, yani bir tutarsızlık varsa, dikkat ne yöne odaklanacağını şaşırır. Biraz daha açacağım bu meseleyi. Dikkatin bu şaşkınlık anında doğal olarak bazı hatalar ortaya çıkabilir. Mesela deneme sınavı uyguluyorsun. Bu sınav uygulamasında amacın ne? Kişisel dereceni yapmak. Bu ileriye yönde pozitif 10 şiddetinde bir hareket olsun. Dikkat hareketi olsun. Tamam. O esnada ne oluyorsa oluyor ve aklında bu sınavda kötü bir puan alırsam düşüncesi oluşuyor. Bu tatsız düşünce aklına gelince birilerinin gözünden düşeceğin, kitaplara verilen onca paranın heba olacağı, arkadaşların bu sınavda acaba kaç puan almış olabileceği gibi senaryolar yazıyorsun, hatta oynuyorsun. Saniyeler içinde oluyor bunlar, tamam mı? Aklından bu gibi olumsuz düşünceler de geriye doğru bir hareket oluyor ve bu da 10 şiddetinde. Dikkatin bu düşünceyi de fark etmiş durumda. Hem ileriye hem geri yönde 10'ar şiddetinde iki düşünce. Dikkat ne yapacağını bilemiyor. Ne yöne gideceği konusunda kararsız. Kelimenin tam anlamıyla şaşkın. Geriye doğru olan hareket kaygı seviyesini de arttırıyor üstelik. Evet, dikkatin şaşkınlığı yetmezmiş gibi bir de bu olumsuz düşüncelerle oluşan kaygıyla uğraşmaya başlıyor zihnin. Bu sırada ileriye doğru olan olumlu hareket şiddetini yitirdi gitti. Hatalar yapmaya başlandı. Yanlış okumalar, okuduğunu anlamamalar, işlem hataları, yanlış işaretlemeler, kafa dağınıklığı, işte hep bu nedenden doğuyor. Sınav hazırlıklarında buna benzer sorunlar yaşıyorsan yapman gereken şey kontrolü yeniden ele almak. Bu bahsettiklerimin hepsi aklında olup bitiyor. Doğru mu? Evet, doğru. Ve çözüm nerede? Çözüm yine aklında, yine zihninde. Bilinçli olarak çalışmaların sırasında, testte, sınavda, evde bilinçli şekilde ben şu anda doğru cevapları arıyorum. Dikkatimi kullanmam gereken yer burası. Hedeflerime doğru ilerlemeliyim mesajı taşıyan cümleler senin otomatik iç sesin olacak. Sürekli bunlar aklından geçiyor olacak. Bir yerden sonra bu alışkanlık olacaktır. Bu konuyu Sınavda Başarının Formülü isimli videoda ele aldım. Psikolojik beceriler diye bir başlık vardı. Evet, psikolojik beceriler. Onu izlersen mevzuyu içselleştirebilirsin diye düşünüyorum. Ve dikkati dağıtan dışarıdan gelen uyarıcılar konusuna geldik. İçimizden gelen dikkati dağıtan uyarıcıları kontrol etmek daha kolay. Çünkü dışarıdan gelenlere oturduğumuz yerden müdahale etmek pek mümkün değil. Çünkü sınav esnasında mahalleden adam geçiyor, patates, soğan diye bağırıyor. Sen satıcıya oturduğun yerden kalkıp öğretmenim arkadaşı susturabilir miyim diyemezsin, tamam mı? Bunun yerine ne yapacaksın? Mesela şöyle şeyler yaşıyor musun merak ediyorum.
Of, yine bir deneme sınavı. Ve yine aynı sınıf, yine aynı sınıf arkadaşları. Kimi masaya vuruyor, tak tak tak. Kimi şekerleri ağzında kırarak yiyor. Kimi burnunu çekip duruyor. Sınava mı odaklanayım? Bunların gürültüsünü mü çekeyim? Of, gözetmen de yine takmış, takıştırmış, şıngır şıngır kolyesi, bileziği, of süslü. Kantinci de hamburgerleri pişirecek tam zamanı buldu ha. Yağ kokusu doldu sınıfa. O değil de patates ne güzel koktu ya. Oy. Millet kitapçının 2. sayfasına geçmiş. Ben hala daha ilk sayfayı bitiremedim. Ya yine mi süre yetmeyecek? Yine süre yetmeyecek. Daha ben kaçıncı sorudayım? Neden öteki soruyu B şıkkı yapmışım ki? Baksana of. Sınav sırasında dış uyarıcılarla baş etmenin tek yolu hoşgörü göstermek. Hoşgörüyle demek istediğim şey ise durumu kabullenmek. Bak, tahammül et, sabır göster demedim. Hoşgör dedim. Çünkü başka çaren de yok. Kendine olgun bir insan olarak diyeceksin ki insanlık hali olabilir. Sınav gibi süre ve hareket alanım sınırlı olduğu bir durumdayım. Yapabileceğim fazla bir şey yok. En mantıklı şey mevcut durumu kabul etmek. Hem dikkat bana ait bir şey. Onu doğru yöne, yani sınava odaklarsam zaten sorun hallolacaktır gibi bir tutum, bir düşünce. Bunu öğreneceksin, kendine tekrar edeceksin. Çevreden kaynaklanan olumsuzlukların defolmasını sağlayacaktır, yardımcı olacaktır. Bunu yaparken zihinsel becerilerine güveneceksin. Çünkü zihninin zaten bir filtre özelliği var. Zihnin çevredeki uyaranları seçerek alıyor ve onları senin ihtiyacına göre filtre ediyor. Kalabalık bir ortamda arkadaşına sohbet ederken gürültüyü duymazsın değil mi? Ya da otobüs beklerken mesela binlerce araç geçer gider ama sen bineceğin otobüse odaklanmışsındır, onu beklersin. Mesele anlaşıldı sanırım. Zihninin zaten otomatik bir filtre özelliği var. Zihninin bu becerisine lütfen güven. Dikkati dağıtan beden durumu ise saatlerce aynı yerde oturup binlerce kelime okumak, yazmak, sürekli rutin hareketler yapmak. Bak, bu kolay bir iş değil. Sıkılman çok doğal. Sınav sırasında yorulman doğal. Genelde de yorgunluğun bedensel olduğunu fark etmezsin. Beynim yoruldu diye serzenişte bulunursun. Evet, dikkatin de yorulmuştur ama bedenin de yorulmuştur. Rahat olmayan kıyafetler, sağlıklı olmayan bir oturuş biçimi, hareket alanının darlığı, tüm bunlar bedensel yorgunluğa neden olur. Dikkat de bedendeki ağrıya, sızıya, neyse onunla ilgilenmek ister. Çünkü doğduğun günden beri seni korumaya çalışan, senin güvende olmanı sağlamayı en önemli görevi bilen bilincin bedeninden aldığı mesajlarla güvende değilim galiba, koşulları değiştirmeli, kaçıp gitmeli, olmadı dükkanı kapatıp uyumalı der. Bilinç bunları söyler sana. Farkında mısın? Bilmiyorum. Bu rahatsız durumun dikkat üzerindeki etkisini de azaltmak için sınavda olsun, konuları öğrenirken olsun, mümkün olduğunca yorucu olmayan doğru bir oturuş pozisyonu almalısın. Evet, iskelet sistemini yormayacak, sırtını, belini, boynunu, kaslarını yormayacak beden halini yakalaman gerekiyor. İyi görünmek istiyor olabilirsin ama bak, kıyafetlerin bedenini sıkmamalı ve sınavda, derste basit oturduğun yerde rahatlama hareketleriyle dikkatini tekrar sınava, konuyu öğrenmeye yöneltmen mümkün. Nasıl olacak dersen, sana benim tavsiyem sırtına yaslanıp 3 defa derin nefes al. Diyafram kaslarını kullanarak ağır ağır. Burnundan 1, 2, 3, 4, biraz tut ve yavaşça ver. Yavaşça, sakince. Nefes alırken içine bir temizlik hissi dolsun. Bunu zihninde canlandır. Burnundan ciğerlerine ve tüm bedenine tazeleyen soluğun taşıdığı oksijeni hisset. Beynine sakince ulaşan oksijenin senin öğrenmeni sağlayacak hücrelere ulaştığını, onlara enerji, ışık verdiğini gör. Sonra kollarını kaldır. Kollarından yukarıya doğru çekiliyormuş gibi yap. Birkaç saniye böyle kal. Boynundaki, sırtındaki, göğsündeki kasların rahatladığını lütfen fark et. Birkaç saniye bunun keyfini çıkar. Eğer kolların yoksa, evet, bazı arkadaşlarımın eli kolu olmayabilir. Oturduğun yerde çeneni, gövdeni boynundan yukarı doğru çek. Sonra sırtına yaslan, ileri doğru bakarken kollarını, omuzlarını iki yana serbest bırak. Orada neden bulunduğunu, şimdi neyi daha iyi yapman gerektiğini kendine hatırlat. Dikkatini ayak parmaklarından bileklerine, baldırlarına, uyluklarına,
kalçana gezdir dikkatini. Evet, gevşediğini, dinlendiğini lütfen fark et. Bir dakika kadar kısa sürede tüm bedenin dinlendiğini hissedeceksin. Bu bilinçli bir rahatlama ve tazelenmiş, yenilenmiş bir enerjiyle olabildiğinin en iyisi olmaya devam edeceksin. Dikkat nasıl gelişir dersen eğer, dikkat zihinsel bir beceridir, bunu demiştim değil mi? Beceriler egzersizle, bilinçli çabalarla, bilgiyle gelişir. Dikkat süreklidir, yönlendirilebilir ama sürekli aynı şeye kanalize etmek de zordur. Bak, ders saatlerinin 40 dakika olması, öğretmenin derste şakalar yapması, havadan sudan konuşmanın sebebi de bu. Dağılan dikkatin toplanması için. Dikkati canlı tutmak bir ateşi sürekli beslemeye, sönmesin diye beslemeye benzer. Sönmemesi için ne yaparsın? O da ateşe sürekli odun atarsın. Dikkat eksilmesin diye sen de derste sorular soracaksın. Cevaplar arayacaksın. Soru sormak ilgilenmek demektir. İlgi dikkati, dikkatli ilgiye bir B harfi sağlar ve bilgi oluşacaktır. Test çözerken, dersteyken, okurken veya bir şeyler seyrederken olumlu bir eleştirmen tutum. Bak, olumlu bir eleştirmen tutumu takınma. Yani neden, niçin sorularıyla kibar bir dedektif gibi yanıtı bulmak derdindeysen, yani yanıt bulmaca oynarsan, bu dikkatini geliştirmek için bir egzersiz olacaktır zaten. Ve dikkati güçlendirmek için en önemlisi yaşam tarzını gözden geçirmen. Ekranın az, kitabın çok, sporun yeterli kadar olduğu, şekerin, glikozun, kimyasal tatlandırıcıların, ambalajlı ürünlerin az olduğu bir yaşam tarzı seni her açıdan sağlıklı kılar. Biliyorsun bunu. Dengeli bir beden ve psikoloji kazandığında elbette bu dikkatin dahil olmak üzere tüm zihinsel becerilerini zaten geliştirir, iyileştirir. Ben senin bu hayat serüveninde iyi ve doğru şeyler yapacağına, var olmaktan keyif alacağına, sınavlarda da başaracağına inanıyorum. Sen de inan.